2025'in Haziran ayına kadar toplamda 27.8 milyon DDoS saldırısı kaydedildi. Bunların tam 20,5 milyonu Cloudflare tarafından engellendi. Şu anda 2025'in girdiğimiz son çeyreğinden itibaren ise tam 7.3 milyon DDoS saldırısı yapıldı. Ya arkadaş, bu şeyler gerçekten günümüzde hala varlığını sürdüren şeyler. Peki abi, nedir bu DDoS saldırı? Tamam, DDoS saldırısının ne olduğunu belki hepimiz aşinayız. Fakat bunu nasıl yapıyorlar? Hadi yapmayı geçtim. Peki sizce bu DDoS saldırısını engellemek mümkün mü? Gel bugün bu videoda en ince detaylarına kadar seninle bunu gözlemleyelim. İyi seyirler. Yalnız biraz gerçekten verileri okuduğumda inanmakta güçlük çektim. Çünkü 2025'in son çeyreği diyor. İşte Ekim, Kasım, Aralık 3 ay yani ve daha 1,5 ay geçmesine rağmen 7.3 milyon tane DDoS saldırısı kaydedilmiş. Bu korkunç bir oran aslında baktığımda. Zaten 2025'in toplam 30 milyona yaklaşmış olması DDoS saldırılarının ben de siber güvenlik alanına ilgim olduğu için zaten bu konuları araştırıyorum ve DDoS saldırısı nasıl yapılır falan filan. Zaten staj yaptığım şirkette şu anda halihazırda bunların üzerine duruyoruz. Fakat çok merak ettim. Ben bunu içerik olarak nasıl gösterebilirim? Çünkü her şeyden önce bunu etik sınırlarda yapmak zorundayız. Asla bu videoda öğrendiğiniz şeyleri gidip kimsenin üzerine denemeyin arkadaşlar. Kimsenin sunucusunu patlatmayı denemeyin. Peki bana sorduğunuz soruyu anlıyorum. Sen nerede deneyecek? Gel size bir masamı göstereyim. Dostlar, gördüğünüz üzere burada benim ana bilgisayarım var. Burada hacking yapacağım Kali Linux var. Burada ise sunucumuz açık. Gidip abi eski laptopumun üzerine bir sunucu kurdum. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsan şuraya koyduğum videoda bunu izleyebilirsin. Yani evet, sizin de anladığınız üzere biz bu siber saldırıları kendi test ortamımda yapacağız. Web sunucusu aslında baktığınızda. Onu şimdi gelin bunları nasıl yaptığımızı, nasıl bir sunucu ortamı kurduğumu size göstereyim. Şimdi dostlar, ben bir web sunucusu kurdum. Bakın burası benim şu an evimdeki sunucu. Yani bu siteyi o sunucu üzerinden açtım. Kendi lokal adresimde çalıştırıyorum bunu. Sudo Emir Keleş Lab sunucusu. Bu site güvenlik testleri için aktiftir. Arkadaşlar böyle bir tool var. Nginx sunucusu. Bunu bilgisayarımıza kuruyoruz. Lokal ağ üzerinden bir web sitesi açmamızı sağlıyor bizim. Tabi bu web sitesini Cloudflare gibi türevi şeylerden online'a açabiliriz. Bu yönden bir sıkıntı yok. Evet, bugün bakalım bize nasıl bir test sunucusu hazırlamışım. YouTube içeriği DDoS simülasyonları, ağ analizi ve sızma testleri için izole edilmiş sanal bir ortamda çalışılmaktadır. Atak ve savunma senaryoları burada canlı olarak test edilmektedir. Bugün bu videoda 4. ve 7. katmana yapacağımız saldırıları inceleyeceğiz. Bizim burada ufak bir kanala abone ol, siber güvenlik içeriklerini kaçırma demiş dostlar. Buraya tıkladığımızda da şöyle tıklayayım. Gördüğünüz üzere bizim kanalımıza gidiyor. Böyle ufak tatlı bir test sunucusu yapmak istedim kendi kendime. Bir geri gidelim. Evet arkadaşlar, sunucumuz bu. Aslında ya web sunucumuz bu. Sunucuyu az önce söylediğim gibi laptop'tan açtım. Fakat doğal olarak lokal adreste olduğum için diğer bilgisayarımdan erişim sağlayabiliyorum buna. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben burada şimdi SSH bağlantısıyla benim kendi sunucuma atadığım IP adresi 192.168.1.57. Buna tıkladığımda tabii izinsiz giriş yapmaya çalıştım. Server'a koydum, parolayı açıyorum ve tada artık server'ın içerisindeyiz. Şöyle göstereyim server'ın içerisinde olduğumuzu da. Patch tab çekelim. Bakın burada arkadaşlar laptopum çok eski, 2 çekirdeği var. RAM'i 4 GB. Aktif laptopumun sunucusunda 600 MB veri çalıştığını görüyorsunuz zaten. Bu da sunucumun üzerine açık olan programlar. Yani şu an ben sanki de bilgisayarın üzerinden, sunucunun üzerinden bir terminal açmışım gibi bir olay yaşanıyor. Yani burada arkadaşlar gözlemleyeceğimiz 3 tane araç koydum. Bunlardan bir tanesi Nlout arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Bunlardan size kısa bir bahsedeyim. Ben bu sunucuya bir DDoS saldırısı yaptığımda buradaki parametreleri farklı gözlemleyeceğiz. Bir saldırı yaptığımda arkadaşlar o loglara düşecek. Yani şöyle yapacağız. İlk başta size nasıl saldırıldığını göstereceğim. Saldırdıktan sonra da bu saldırı nasıl engellenebilir? Biraz onun üzerinde konuşacağız ve hani temel olarak kafanızda oturtmak istiyorum. Mesela saldırı dediğimiz şey ne oluyor abi? Hani bu bilgisayar ne yapıyor da sistem aşırı yükleniyor? Şimdi size onu göstermek istiyorum. Gösterirken kullanacağım sistem, burada bir tane Kali Linux'umuz var arkadaşlar. Şu test sunucusunu şimdilik aşağı aldım. Kali Linux burada arkadaşlar. Bunu da size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, burada bir sanal makinem var. Sanal makinemde Kali Linux çalıştırıyorum. Saldırılarımı bu işletim sistemi üzerinden yapacağım. Öncesinde size göstermek istediğim bir şey var aslında. Şunu şöyle bir kenara çekeyim. Bu arada NAT bağlantısıyla kurdum. Yani benim ana bilgisayarımdaki IP adresiyle globale çıkış yapıyor. Onu da şöyle gösterebilirim aslında. Büyük ihtimalle her yeri blurlamış olacağım. Size göstermek istediğim şey şu. Bu bilgisayarımın IP adresi 192.168.1.20'ymiş. Gördüğünüz üzere yani burada şunu bekliyoruz. Ben öbür bilgisayara saldırı
yaptığımda, yani öbür sunucuya saldırı yaptığımda logları kontrol ettiğimizde bu IP adresinin oraya bir yük bindirdiğini, ya bu IP adresinden gelen sürekli bir komut olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Size o yüzden bunu gösteriyorum. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar gelelim yapacağımız saldırılara. Şimdi öncelikle size çok basit bir OSI katmanlarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bizim 7 katmanlı bir OSI'miz. Burada bizim anlamamız gereken şey şu. Ben size tutup da network'ün tüm katmanlarını uzun uzadıya anlatamam. Hani öyle bir vaktimiz yok tabii ki. Fakat şunu yapabiliriz. En azından bugün saldırıları 4. ve 7. katmana yapacağımızı belirtebilirim. 4. katmana yapacağımız saldırılar, İnternetin ağ trafiğini yoğunlaştırmak için, 7. katmana yapacağımız saldırılar ise sistemin CPU'sunu çok yani şey yapmak için, çok yük bindirmek için yapacağımız saldırılar. Yani temel olarak böyle kafanızda düşünebilirsiniz. İki tip saldırı yapacağız zaten. Şimdi diyebilirsiniz neden 1'e, 2'ye, 5'e, ne bileyim 6'ya saldırmıyorsun diye. Çünkü şöyle, artık sistemler çok fazla geliştiği için genelde diğer katmanlara yapılan saldırılar biraz boş kalıyor. O yüzden daha fazla uzatmadan da 4. ve 7. katmana yapacağımız saldırılara geçelim ve o sırada size bunu anlatmaya çalış. Öncelikle size göstermem gereken bir şey var arkadaşlar. Bu bizim test sunucumuz demiştim. Zaten şöyle bir yenileyim. Siz bunun şey olduğunu görün, çalıştığını görün. Çünkü birazdan saldırı yaptığımda bu siteyi kaybedeceğiz. Kali Linux sistemimizi açalım. 4. katman saldırısı. Burada hedeflediğimiz şey şu arkadaşlar. Sistemin internet ağına o kadar çok veri yükleyeceğiz ki o sistem artık internete bağlanamaz hale gelecek. Şimdi bunu size şu şekilde de gösterebilirim. Burada bir SSH bağlantısı yapacağım. Saldırı yaptığımda hem loglarda göreceğiz hem de aktif bir şekilde çalışan bir SSH bağlantısının koptuğunu göreceksiniz. Size bunu burada şu şekilde anlatabilirim dostlarım. Sudo bir yetkilendirme yetkili bir iş yaptığımda kullandığım bir işlem. Hashping ping atılması için, yani bu saldırının yapılması için tasarlanmış bir tool denebilir. Kısa çizgi S de burada SYN denen bir işlem var. SYN ne diyeceksiniz? Arkadaşlar synchronizate diye geçiyor olması lazım. Bakın şimdi TCP, yani bizim çok burada kısa bir bilgi geçebilirim. TCP ve UDP dediğimiz iki tip bağlantı tipi var arkadaşlar. UDP dediğimizi radyo frekanslarına benzetebilirsiniz. Mesela karşı tarafa bir ileti gönderiliyor ama karşı taraftan ona bir ileti gelmiyor. Yani gelinmesine bakılmıyor denebilir. Mesela ben sürekli bir yere bir veri akışı sağlıyorum ama bir güvenlik ya da bir katman, bir şey olmadan dümdüz o iletiyi sürekli karşıya ilettiğimi düşünün. TCP'de de fark şu. TCP arkadaşlar three-way handshake, yani üçlü bir el sıkışması güvenlik katmanından geçiyor. Şu şekilde arkadaşlar SYN'yi iletici, ACK'yi alıcı gibi düşünebilirsiniz. İşlem şu şekilde oluyor. Temelde mantık şu. Ben seninle bağlantı kurmak istiyorum adı altında bir ileti gönder. ACK bu iletiyi değerlendiriyor ve ona karşı ileti gönderiyor. Diyor ki tamam, ben bunu kabul ediyorum ve seninle bağlantı kurmak istiyorum. SYN tekrar diyor ki tamam, numaramı onaylıyorum. İlk başta yolladığım numarayı onaylıyorum ve seninle bağlantı kuruyorum. Normalde işlem bu şekilde gerçekleşiyor. Fakat burada yolladığımız işlem şu an. SYN diyor ki ben seninle bağlantı kurmak istiyorum. Yani bilgisayarım sunucuya diyor ki seninle bağlantı kurmak istiyorum. Benim numaram bu. Sunucu diyor ki tamam, bağlantını kabul ediyorum. Numaranı yazdım. Geri ileti yolluyor ama o sırada bilgisayar bağlantı kurmuyor. Ve bunu tekrar yapıyor. Tekrardan sunucuya istek atıyor. Diyor ki ben seninle bağlantı kurmak istiyorum. Sunucu diyor ki tamam, kabul ediyorum. Geri yolluyor bilgisayara. Bilgisayar sonra tekrar bunu yapıyor. Tekrar bunu yapıyor. Tekrar bunu yapıyor ve doğal olarak sunucuda onaylanmayan çok fazla bilgi birikmeye başlıyor. En kabaca bu şekilde anlatabilirim. Nihayetinde sunucu üzerinden geçen veri akışının bir limiti var. Tamam. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir tane bilgisayar bir tane koskoca sunucuyu nasıl çökertiyor? Bu noktada da şunu düşünüyorsun. Bu bilgisayar sunucuya ardı arkası kesilmez bir şekilde float, zaten float da taşırma, hani taşırana kadar ardı arkası kesilmeyen şekilde ileti yolluyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken temel nokta şu arkadaşlar. Bunu bilgisayarımdan yaptım, telefonumdan yaptım, diğer bilgisayardan yaptım, diğer bilgisayardan yaptım, diğerinden yaptım, diğerinden yaptım, diğerinden yaptım, diğerinden yaptım. 50, 60, 100, 200, 1000, 2000 tane cihazdan düzenli ve ardı arkası kesilmeyen bir şekilde yaptığınızı düşünün. Şimdi gene bu noktada şunu düşünmüş olabilirsiniz. Abi tamam, bak kötü değil. Güzel söylüyorsun. Ama abi yani hani koskoca TTNet, koskoca Türk Telekom, koskoca bankalar, yani hani bu şekilde çöküyor mu? İşte abi çökmek değil ama verileri o kadar çok yükleniyor ki artık bir noktadan sonra çalışamaz hale geliyorlar.
Yani aslında burada karşı taraf yani sunucuyu çökertmek deyince insanların aklında şey canlanıyor. İşte bir tane hacker girdi, böyle kod yazdı, sunucu çöktü, orada adam gitti bilgisayarı tıkladı, kuru kafa çıktı falan. Ya tam olarak böyle değil. Şimdi size çok daha basit ve matematiksel bir şey söyleyeceğim. Ben şu noktada sayıları vurgulamayacağım. Sadece şunu düşün. Gözlük Bankası. Gözlük Bankası'nın bir ülkede yaşayan 100 milyon insan, 100 milyon insanın 10 milyon tanesi Gözlük Bankası'na üye. Ve Gözlük Bankası'ndan o gün içerisinde 1 milyon tane para akışı yapılıyor. Gözlük Bankası o 1 milyon tane yapılan para akışının her birinden 1 TL kazanıyor. Şimdi bana şu noktada şunu söyle. Gözlük Bankası'na yaptığımız saldırılarla o kadar çok tıkadık. Gözlük Bankası 48 saat boyunca hiçbir şekilde para akışı yapamadı. Müşteri kaybetmek, müşteri güveni kaybetmek, işlem yapamamak, banka değiştirmek, bunların hepsini bir noktaya böyle bıraktı. Evet, belki Gözlük Bankası 2 milyon TL ile batmadı. Ama Gözlük Bankası'nın başına bu yılda 10 kere geldiğinde Gözlük Bankası toplamda 20 milyon TL zarara uğramış olacak. Artık istatistikler. Çok fazla üzerine durmak istemiyorum. Biz mühendisiz abi. Bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz saldırmak. Yok, şaka yapıyorum tabii ki. Devam edelim. Buradaki çizgi F. Bu da arkadaşlar bize şu iletiyi yolluyor. Ben diyor ona şunu ilettim, bunu ilettim, şu bilgiyi ilettim, numarayı ilettim, onu ilettim, bunu ilettim. Bunların geri dönüşünü alacağız biz birazdan. Buradaki P kısmına arkadaşlar HTTP üzerinden açıldığı için lokal A. Şimdi onu da göstereyim size. Burada bu site arkadaşlar HTTP üzerinden gördüğünüz üzere açık. HTTP varsayılan port olarak 80'i kullanır arkadaşlar. Şimdi ben burada size ufak bir Nmap tiyosu göstereyim. Burada bizim sunucumuzun IP adresi 192.168.157. Şimdi burada Nmap aracını nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Çok basit bir komut aslında. Şimdi bakın, Enter'a tıkladığımda bu bilgisayarın Nmap olarak 22'de bir SSH bağlantısının portunun açık olduğunu, 80'de ise HTTP portunun açık olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bizim burada saldırmamız gereken port 80'miş. Zaten bunu şu şekilde aslında sağlamasını yapabiliyoruz. Burada ben bu IP adresini sıfırdan yazıp da yanına port olarak 80'i girdiğimde sitenin arayüzüne ulaşıyoruz. Yani burada ne demek istiyoruz? Şimdi bir şey değişmemiş gibi görünüyor ama aslında buna enter'a bastığımda da sitenin arayüzü geliyor. 80 portunu yazıp tekrar enter'ladığımda sitenin arayüzü geliyor. Yani bu şu demek değil. Ben burada işte 22 yazsam bakın siteye ulaşamıyorum. Ama 80 portuna, yani açık olan tek portuna ulaştığımda sitenin ana sunucuyu açtığı kısma ulaşmış oluyorum. Yani bizim bu noktada yapacağımız saldırı 80 portuna yapılacak saldırı. Şimdi dostlarım, daha fazla beklemeyelim ve gelin. Şimdi bakın, ben burada bir SSH bağlantısı kurayım. Önce kendi şifremi yazayım. Sonrasında server'ımın şifresini yazayım. Bakın, ben burada istediğim gibi yaz, çiz, boya, istediğim her şeyi yapabiliyorum. Gel şimdi bunu şu şekilde bir işleyelim seninle. Burada bir hatch var. Burada benim enload var. Burada da sürekli logları kaydettiğim SS çizgi TNA var. Ben bu atağı başlattığımda, şifremi yazdığımda, bakın burada şu anda anlık floatlar başladı. Bakın kontrol edemiyorum, gördünüz mü? Bakın şu anda hiçbir şey yazamıyorum. Yana gidemiyorum. Burada bir komut çalıştıramıyorum. Hatch gördüğünüz üzere %30'lara çıktı. Bak, çekirdek bir %30'a çıktı ve kilitlendi şu anda sistem. Aslında kilitlenmedi. Burada size şunu göstermek istiyorum. Bak abi, burada sistem verilerinde şunu görebiliyorsun. Enla'da tıkladığımda gördüğünüz üzere sağ yaptığımda burada yoğun bir trafik, yoğun bir siz diye verin, yoğun bir log artışı görüyoruz. Ve burada bu ekrana gelip tıkladığımızda şifremizi yazalım. Şöyle yazdığımızda burada arkası kesilmeyen benim IP adresinden gelen log kayıtlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ardı arkası kesilmeyen log kayıtlarını görebiliyorsunuz. Az önce bu sunucuyu hacklemeye başlattığımda arkadaşlar ev ahalisinin de interneti gitti. Evet arkadaşlar, bakın burada siteye girebiliyoruz. Burada hemen şunu başlattım ve gördüğünüz üzere site açılmıyor arkadaşlar. Tekrardan şunu iptal etmem lazım. Evdekilerden dayak yiyeceğim yoksa. Gördüğünüz üzere dostlarım, siteye de giremedik zaten az önce. Evet dostlar, gördüğünüz gibi saldırımız başarılı arkadaşlar. Burada şimdi gelin, artık buraya istediğim gibi yazı yazabiliyorum. Çünkü internet normale döndü. Sunucudaki veri akışı gitti. Burada şöyle yapalım. Buradan tekrardan orada izlediğimizi tekrar bir izleyelim. Bakın dostlar, buradan daha net bir şekilde görebiliriz.
benim az önce videonun başında size gösterdiğim, hatta burada çok az duruyor ama öyle değil, az önce gördünüz zaten sunucu üzerinden. Burada gördüğünüz üzere benim yaptığım saldırıların, yani bu SYN istek aslında buradaki. Bu olayı da anlatayım, bakın dinlenin, yani bu normal bir şekilde çalışıyor port. Burada istekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ya three handshake, yani üçlü el sıkışması deniyor Türkçesine. Üç protokollü el sıkışması gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi istek atıyor. Diyor ki abi ben bağlantı kurmak istiyorum. Numaram bu. Server diyor ki numaranı aldım. Bağlantı kurabiliriz. Ve bunu SYN'ye geri yolladığında SYN bunu kabul etmiyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha bu şekilde server böyle sunucuyu şişiriyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Benim burada tek bilgisayarla yaptığım, kendi ufacık sunucuma yaptığım saldırının sonucunda bile maalesef çöktü sunucumuz. Şimdi arkadaşlar Katman 4'ün saldırısını anladınız. En son savunma protokollerini en son göstereceğim bu arada. Nasıl savunabileceğiniz gibi protokolleri en son göstereceğim arkadaşlar. Onun öncesinde şu Katman 7 saldırısını da ben gerçekleştirmek istiyorum. Onu da hemen yazayım. Bu da Katman 7'mizin saldırısı. Hemen burada da neler olduğunu açıklayayım size. AB arkadaşlar gönderilen tool'un adı, yine çalıştırdığımız tool'un adı. Çizgi N'de toplamda gönderilecek istek, yani o sunucuya toplam göndereceğimiz istek. Çizgi C o sunucuya göndereceğimiz paralel, yani mesela 5.000 tane 50.000 tane istek atıyor ama o her attığı istekte 500 tane paralel istek atıyor gibi düşünebilirsiniz burada. Sunucunun IP adresini yazıyoruz arkadaşlar. Lokal ağda olduğumuz için 192.168.1.57 IP adresini yazıyoruz. Burada da gözlemlemek istediğimiz şey şu aslında. Buradaki CPU'nun CPU demişim. Buradaki çekirdeklerin, CPU çekirdeklerinin fazlasıyla artmasını gözlemlememiz gerekiyor. Ya burada şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Muhtemelen böyle 90'lara 100'lere varmayacak. Çünkü burada yaptığımız işlem aslında bizim, yani tek bir bilgisayardan yaptığım için bir sunucuyu doldurabilecek kadar yüksek bir kota tabii ki de çekmem çok zor. Yani çok da mümkün değil. Fakat 50.000 iken bir deneyebiliriz. Sonrasında sayıyı biraz arttırabilirim belki, orasına bakarız. Şimdi dostlar izninizle gözünüzün önünde şunu sanırım tam ekran yapmamda bir sıkıntı yok diyerekten şöyle bir şurasına biraz yakınlaştırayım ki iyice bunu net bir şekilde görebilelim. Tamam abi, saldırıyı başlatıyorum dostlar, hazır mısınız? Başlattım. Şimdi benchmarking, yani o yükü bindiriyor şu an arkadaşlar. Bakın az önce CPU kaçlardaydı? 8-9'du sanırım. Bakın 10.000 tanesini yolladı. 27'ye çıktı. 21, 18, 23, 24. 15.000'i yükledi. Sunucu bakın zor yazıyorum şu an. Sunucu zor yazıyor. Buradaki gösterilen veriler de tam doğru olmayabilir o yüzden. Ama gördüğünüz üzere akıcılık olarak bir gerilemeye başladı. Geri tepmeye başladı. Completed 35.000'i yolladık. Bu şekilde arkadaşlar muhtemelen sunucunun zorlanacağı maksimum bu. Bir de şeye bakalım. Mesela bu isteklerimiz bittikten sonra CPU ve GPU'nun şeyine bakalım, yüzdeliklerine bakalım dostlarım. Son 50.000 taneyi de yolladı. Paketlerin %100'ü gitti. Az önce 20'lerde 30'ların üzerine çıkıyordu hatta. Şu an sistem istemci olarak yeniden 13'e düştü, 11'e düştü, 12'ye düştü. Bu civarlarda, bakın ilk çekirdeğimiz 8'e düştü az önce mesela. Bu şekilde arkadaşlar ikisi de azalıyor doğal olarak, artık istemci bitti. Tamam, artışı gözlemledik. En son 100'ü çalıştırdım, 900'ü çalıştırdım, 500'ü çalıştırdım. Çok bir fark olmadı. Açıkçası sunucumu daha çok da yormak istemiyorum. Daha bu sunucu üzerinde çok fazla test yapacağız çünkü. Ama şunu gösterebilirim. Mesela buna tıkladığımda siteye dair herhangi bir şey olmadığını ve sitenin tekrar açılabilir olduğunu görüyorsunuz. Mesela internetine bir saldırı yaptığında site kilitlenmişti. Mesela bu noktada farklı bir işlem görüyoruz. Yani aynı şeyi yapıyormuşum, site sunucu çöküyormuş gibi gözükmesini istemiyorum açıkçası. Sunucu da bir yandan yanımda, eğer bir şey olursa müdahale edeceğim. O yüzden sunucuyu yanıma koydum. Bunu da keselim. Evet dostlar, yapacağımız saldırılar bu kadardı. Ki DDoS saldırılarının temelde nasıl bir işlevi olduğunu gösterebilmişimdir diye ümit ediyorum bu videoda. O zaman bunu kapatalım. Şunu kapatalım. Kale makinemiz açık. Sunucumuza daha fazla yük bindirmeyelim. Sunucumuzun bir terminali şurada açık dursun. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Videonun da en başında söylediğim gibi. Peki mesela tamam, kırmızı takımın saldırı yöntemlerinin 2 tanesini göstermiş oldum size. Peki mavi takımdaki bir arkadaş ne yapabilir? Yani tamam, ben mavi takımdaki bir siber güvenlikçiyim. Burada oturdum. Burp Suite'den açtım ve bakıyorum, hani önüme saldırılar düşüyor, logları görüyorum. Burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? İsterseniz size onu da göstereyim.
Evet arkadaşlar, yazacağımız belki de en klasik ve en hani kitaptaki en eski numara olabilir bu arada. IP'lerin tutulduğu tarafa şunu söylemek istiyor. Diyor ki bir tane SYN isteği diyor. Yani TCP'den gelen o three-way handshake sürekli arka arkaya atıyordu ya. Bu komutu yazdığımızda dostlar 10 saniyede maksimum 20 paket alır diyor artık. Tek bir el sıkışmasından bunu diyebiliriz. Mesela bu genelde zaten mavi takımdaki çalışan arkadaşlar sunucuya ilk oturduğunda direkt bunu yazarlar diye tahmin ediyorum. Yani hiç mavi takım ya da kırmızı takım olarak çalışmadım. Fakat bunu yazıyor olmalılar. Bir noktada tak 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 takılacak. Şimdi bunu gelin sizle beraber deneyelim. Ben bu komutu yazdım. Server'ımızın şifresini girdik. Sunucuyu kurduğumuzdan beri dur tamam bir fail oldu. Onu hemen düzelteceğim. Onu düzelteceğim. Merak etmeyin onu düzelteceğim tamam. Evet bunu tekrardan girdim şu anda arkadaşlar. Şuraya 0 koymuşum kazayla. Bu sefer oldu artık tamam. Bu ikincisi arkadaşlar. Bu da aslında diğerinin bir tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Bu da fazlalık three-way handshake. Yani o bir istemci bir kere ben seninle bağlantı kurmak istiyorum isteğini yolladıktan sonra onun fazlalıklarını düşüren bir arkadaş. Şimdi diyeceksin abi ilkini niye yazdın o zaman? Bunu şey gibi düşünmeyin. Bu sunucuları doldurmanın tek yolu arkadaşlar TCP yani three-way handshake isteği yollamak değil. Bir ton istek yollayabilirler. Aslında bir öncekini yaparak onu yani onu kilitledik. Spesifik olarak o üçlü el sıkışması istemini düşürüyoruz bu noktada. Bunu da hemen Enter'a tıkladım ve girdim. Gelin şimdi bakın dostlar en kritik nokta. Bakalım ev ahalisi beni dövecek mi yoksa biz komutlarımızda başarılı olmuş muyuz? Hazır mısınız dostlar? Evet dostlar komutlarımızı yazdık. Şimdi deneme zamanı. Bakalım arkadaşlar yazdığımız komutlar işe yaramış mı yoksa biz ev ahalisinden dayak mı yiyeceğiz? Şimdi bunu Enter'a tıklıyorum. Bunu göreceğiz dostlar. Evet. Şimdi başlattım, durdurdum. Şuna bir bakalım dostlar. Mesela bakalım bizim saldırılarımızdan hiç loglara kayıt düşmüş mü? Şimdi burada az önceki gördüğünüz üzere bunu açıyorum. Bunu bir tam ekran yapıyorum. Bak burada evet 3 tane istek görüyoruz arkadaşlar. Yani burada mesela 192.168.1.20 bu benim IP adresim kabul ediyorum. Ama biz ne demiştik? 10 saniye ama biz ne demiştik? 10 saniye içerisinde demiştik maksimum 20 tane paket yollanabilir. Ayrıca birden fazla gelen TCP isteklerini boşa atacağız demiştik. Burada benden gelen 3 tane istek var. 2 tanesi kendim bilgisayara bağlanırken yazdığım 22 port yani SSH bağlantısı. Sadece bir tane burada görünen 80 bağlantısı. Yani dostlar 4. katman için yazdığımız komut işe yaramış. Bu arada şöyle bir şey var. Şunu fark ettim. Dedim ki ben buradan gösterdim ama az önce sen hani kendi sunucundan gösterdiğinde çok fazla saldırı vardı. İşte burada daha azdı bize kendi sunucundakini göster diyen olabilir. Onu hemen bir göstereyim arkadaşlar. Benim en son yazdığım e, sudo ss tna isteği isterseniz bunu bir kere daha yazabilirim. Gördüğünüz üzere istem olarak kalmadı artık gitti tabii o şey de. Bundan bir önceki yazdığımda bakın az öncekinin aynısı. Yani benim kendi bakın şurada gördüğünüzün aynısı. 81 tane, 22 2 tane. Burada gördüğünüz üzere 81 tane, 22 2 tane arkadaşlar. Evet dostlar burada gözlemlediğimiz üzere kusura bakmayın arada kameranın açısı kayıyor olabilir. Çünkü ben telefonu sürekli al koy yaptığım için. Şimdi gelin bir de 7. katman saldırısını engelleyelim. Yani burada gördüğünüz üzere zaten o kadar yüksek bir hasar verememişti sunucumuza tek bir bilgisayardan yaptığımız için. Fakat eğer buradan ben gene de size 7. katman saldırısını engellemeyi göstereyim. Lan bir yanık kokusu geldi. Sunucu mu yanıyor? Ne oluyor? Evet abi Katman 7 saldırılarını engellemek için alınabilecek bence en kaliteli çözüm. Çünkü neden burada gördüğünüz üzere bunu nasıl anlatabilirim? İşte benim artık bu IP'deki makinemden oraya düzenli bir şekilde ileti gönderiyordum. Komple bu IP'yi banladım. SSH bağlantısıyla bağlandığını biliyoruz. Burada saldırı kayıtlarından zaten bu IP adresini direkt olarak yazarak bu IP adresini tespit edebilecek. Burada da şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Mesela ben bir arkadaşımı banladım. Sonrasında o arkadaşımın hani banını açmak istiyorum. Mesela ben kısacası şimdi sunucumu buradan banladım. Banladıktan sonra dedim ki ben bunu nasıl geri açabilirim? Burada da şu komutu yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Ben bunu banladığım için
Bilgisayarımın SSH bağlantısı koptu. Bak ben bunu hiç düşünmemiş. Keşke bunu önceden de şey yapıp ya gösterseydim. Neyse şunu da şöyle göstereyim size. Şu komutu yazdığınızda engellenen numaraları görebiliyorsunuz. Bu da şöyle oluyor. Bunu yazıp şimdi ben bir dakika şuradan yan taraftan, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere maalesef banladığım için kayda buradan devam ediyorum. Bakın burada şu komutu yazmışım. Sudo IP tables kısa çizgi l input line numbers yazdığımda burada engellenen ve drop edilen şeyleri görüyorsunuz. Zaten bu da diğer TCP istekleri baktığınız üzere. Onu da az önce banlayarak az önce o kodları yazmıştık. Bu da sudo IP tables kısa çizgide input 3 yani benim banlanan arch makinemin e, şeyinin yanındaki numarayı yazıp enter'a bastığımda artık bunu gördüğünüzde bakın burada benim herhangi bir engelim kalmadı. Selam abi yine ben. Burada artık SSH bağlantısını güzel bir şekilde buradan bağlantıyı sürdürebiliyorum değil mi? Şöyle bir clear çeksem sudo apt update desem tamam görüyor makinemi tamam. Ya aslında SSH bağlantısını hiç kopartmadım. Banlayıp açtığımda demek ki cihaza sıfırdan giriş yapmam gerekmiyormuş. Beni dışarı atmadı yani. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde manuel bir IP banlaması yapabilirsiniz. Sudo net filter persistent save dediğimizde bu tabloyu kaydediyor. Yani biz bilgisayara bir update ya da bir reboot çektiğimizde sunucumuza bunlar sıfırlanıyor. Fakat bunu yazarsam eğer loglar kaydedilecek ve artık şey olmayacak. Siz deyiverin hani bilgisayarı kapatıp açsam sunucuyu kapatıp açsam bile banlı hesaplar banlı kalmaya devam edecekler. Bu arada katman 7'yi tabii ki de korumanın farklı yönleri var. Mesela bu benim site config'im arkadaşlar. Burada hani sistemle alakalı dekorasyon olmayan genel çalışma komutlarını buraya yazıyorum. Evet, HTTP komutunun içerisinde yani bu parantezi kapatmadan şu noktaya basic settings diyor. Burayı biraz aşağı indirip şöyle tamam burası iyidir. Buraya bu komutu yazdığımda arkadaşlar dakika başına o siteye en fazla 10 tane log düşürebilecek saldırgan ve bu sayede benim sistem çökmemiş olacak. Ya sistem demişim daha doğrusu sunucuma fazla yük bindirmemiş olacak. Ha bunu şöyle bir alternatif olarak söyleyebilirsiniz. Evet yeteri kadar cihazımız varsa teorik olarak mesela 1000 cihazla değil de 10.000 cihazla çalışan bir insan olursa evet nihayetinde günün sonunda yine sunucuyu tıkayacaktır. Fakat bizim siber ya güvenlik katmanı zincirleri dediğimiz şey yoğun bir yere bir alana yerleşmek değil de bence elimizdeki tüm katmanları olabildiğince güçlendirmek. Evet dediğim gibi bu tamamıyla saf bir koruma sağlamıyor. Fakat en azından bir limit koymuş oluyorum sunucuma saldırmak isteyen kişiye. Bu sefer de arkadaşlar site kabul edilen bu sefer de sitenin kabul edilen komutlarına giriyorum. Şu istemci dosyasında ve bu location klasörüne geliyorum. Şunu bir şöyle aşağı indireyim. Bir tane daha indireyim. Şöyle şuranın aşağısı bu savunma komutunu yazıp enter'a bastığımda arkadaşlar yine bu komutun da olayı şu arkadaşlar. Birisi bizim hani sitemize eğer fazla log yüklemesi yaparsa o an için 5'i geçtiğinde 530 denen bir hata var. Yani sistem fazla yüklenince sunucu çöküp siteyi bize göstertemiyor ya. İşte bunu yazdığımda o DDoS limitini 5'e indirmiş oluyoruz. Yani o anda o kullanıcı siteye 5 taneden fazla istek atarsa o kişi o kişi o siteye girişini kaybetmiş gibi oluyor arkadaşlar. Aslında buradaki temel mantığımız bu. Şimdi gelin biz bu kadar komut yazdık değil mi? Mesela biz bunların çalışıp çalışmadığını denemek için gelin sizinle beraber bunu deneyelim mesela. Ben burada bu yazdığımız komutu tekrardan yazayım. Fakat şuna hatch yazarsam daha verimli olur diye düşünüyorum. Evet, burasıyla da işim bitti. Bunu kapatabilirim sanırım. Sunucumdaki bütün verileri kapattım arkadaşlar. Daha sağlıklı test yapabilmemiz için sunucumda görüyorsunuz şu anda bir tane çekirdek 7.3 falan böyle çalışıyor. Diğer çekirdek 15'e çıktı, 7'ye indi. Zaten çok eski bir laptop olduğu için çok verimli çalışmasını da bekleyemeyiz. Bu noktada ben bunu başlattığımdaki yüzdelikler en azından bu noktadan mesela 30'a 20'ye falan çıkmıştı ötekinde. Şu anda artık öyle bir çıkma beklememeliyiz diye tahmin ediyorum. Çünkü siteye doğal olarak bu şekilde bir yük bindirse bile bizim yazdığımız komutlar sayesinde tek bir bilgisayar
öyle %15-20'lik bir fark atamaması gerekiyordu ki atamıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hatchtab üzerinden görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, beklerken burada ben hani acaba bir yerde bu Kali Linux'un Kali Linux'un loglarına nereden erişebilirim diye tam bakacaktım. Gördüğünüz üzere iletilmesi gereken 50.000 tane paket ve paralel olarak her paketli iletilmesi gereken 500 tane iletiden burada bir connection timeout almışız ve bu 192, 168, 157 üzerine yaptığımız saldırıdan sadece 1369 tane istek arkadaşlar ulaşabilmiş. Bu noktada şunu düşünebiliriz. 50'de birini falan iletebilmiş. Bu noktada şunu düşünebiliriz o zaman. Eskiden ya bu savunma tool, ya bu savunmayı bilgisayarlarına ve sunucularına kuran arkadaşlar eskiden 1300 tane cihazla saldırıya maruz kalıp çöken sistemler artık 50.000 tane cihazla saldırılması gerekiyor. Korkunç bir oran. Nihayetinde arkadaşlar DDoS saldırılarımızı başarıyla tamamladık ve DDoS saldırılarımızın savunmalarını da başarıyla tamamladık. Bu noktada iyiyiz bence. Evet, artık ben de çok yoruldum. Sunucum da çok yoruldu. Zaten az önce bir yanık kokusu falan geldi. Ben artık korkmaya başladım arkadaşlar. O yüzden sunucumuzdan çıkış yapalım. Şöyle exit desem sunucudan çıkış yapabiliriz. Sonrasında terminalden çıkış yapalım. Onun yanında bütün günü benimle beraber geçiren ve bütün saldırılarıma ortak alan Kali Linux'a da teşekkür ederim. Şöylesine power off yapıp sistemimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Sanal makinemizi de kapattık. Evet arkadaşlar, izninizle videomuzu sonlandıralım. Fakat sonlandırmadan önce kurmuş olduğumuz sunucuda şöyle bir tıklayalım dostlar. YouTube kanalımıza gittik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve önceki videomda çok güzel Linux'ta eğlenceli ve oyun içeriği çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için aşırı yorucu ve eğlenceliydi. Çünkü bu tarz şeyleri araştırıp öğrenmek ve böyle sisteme geçirip uygulamak bana çok keyif veriyor. Bir şeyler öğrendim bugün. Öğrenmek istedim. Çünkü staj yaptığımız yerde staj yaptığımız yerde DDoS saldırılarıyla alakalı şeyleri, DDoS saldırılarının nasıl yapıldığını, sisteme nasıl entegre edildiği, nasıl çözüldüğü falan, bunun gibi şeyleri öğreniyorduk. Ben de bu konuda bir araştırma yaptım ve bunu direkt sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp yorumlarda bana iyi şeyler yazıp böyle ondan sonra abone olup zilleri açmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumda küfürler savurabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.